her bereket sembolü diye gördüğünüz şey aslında bazen çok sizi yıkıma götürebilen yanlış formda olabiliyor. En iyisi hiç kullanmayın. Yaşam çiçeğinde de aynı şey. Fil mesela. Rahatlıkla kullanabileceğiniz bir sembol. Sadece pencereye baksın hortumu. Buna dikkat edin. Yemek alanında çok fazla ağaç ve özellikle hayat ağacı kadar güçlü bir form o masada çok huzur getirmez. Çocuk sahibi olmak isteyenler, jinekolojik problemler yaşayanlar mutlaka karpuz formunu doğum olana kadar taşısınlar. Nazardan korunmak için yine size özel akasya zamkı. Çoluğunun çocuğunun yatak odasında aile fotoğrafları, akraba fotoğrafları. Ne işi var yatak odası? Yatak odası size ve eşinize özel alandır. Aldatma olan evlerde en bariz, en belirgin. Ayna bulunduruyorsanız, yatağınızı yansıtıyorsa geçmiş olsun. Salonun kuzeyinde bir kırmızı duvar veya yeşil duvar iş hayatında problem getirir. Size özel 3 rakam çıkardım dediniz. O öyle bir 3 rakam ki diyor, hem iş başarısı getirir hem birikim şansı yakalarsınız. Onlar hangileri? Evet, meşe palamudu taşısınlar kadınlar. Daha genç görünmeyi sağlar. Bu bir tılsımdır ve muskadır. Efendim merhabalar. Adını duyduğunuzda bile enerjinizi yükseltecek bir konuğumuz var. Zira benim enerjimi hep yükseltiyor. Zeynep Akçay bir kere daha bizimle. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. O Sizi güzel çok özledik. yüzünüzü görmek. Ben de sizi çok özledim. Sağ Çok olun. mutluyum. Mükemmel bilgiler ve sadece bize özel bu programda Evet, anlatacakları sadece var. size özel. Ben şimdiden hemen bir fragmanı vereyim izleyicimize. Nazar için, korunmak için bir tavsiyede bulunacak, bizimle kalın. Ve dahası numerolojide bazı incelemeler yapmış, 3 şanslı sayı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. 3 rakamla daha doğrusu bize geldi. O 3 rakam size ne getirecek? Birikim şansınızı arttıracak, iş başarısı sağlayacak. Evet, Az sonra diyorum, sohbeti başlıyorum. başla. Biz sizi nasıl tanıdık Zeynep Hanımcığım? Benim sizi keşfetmem öyle oldu. Hasta evleri anlattığınızı fark ettim. Evet. İlk defa sizi izleyenler ve tanıyanlar için hasta ev ne demek? Hasta ev ne demek? Hasta ev yaşamımıza yön veren mekan demek. Ben çocukluğum ve gençliğim hasta bir mekanda geçtiği için paylaşımlarda insanlara faydalı olması açısından sürekli altını çizerim hasta evlerin. Hasta ev demek yaşam gayelerinin kayıp olduğu puslu alanları demek. Mesela örneğin hepimiz duymuşuzdur bu tarz hikayeler. Bir insan bir aile başka bir eve taşındıktan sonra her şey yolundayken yeni eve geçtikten sonra sağlık problemiyle karşılaşabiliyor. Çok ciddi iş şansı kaybı yaşayabiliyor, iflas görebiliyor. Bunlar hakikaten bir atasözü var ya, rezil de eden, vezir de eden evdir. Mesela o hasta evin içine ne giriyor? Ne giriyor? Şimdi Feng Shui'de belli başlı yaşam gayelerimiz vardır. Bunlar sağlık, evlilik, iş başarısı, kariyer başarısı, ilişkiler, sosyal hayat. Bir mekanda isteriz ki en önemli kişisel şanslı alanlar mekan planı içinde dahilinde olsun isteriz. Kayıp alanlar dediğimiz alanlar genelde tuvalet, banyolar birinci sırada gelir. Ayrıca mekan planında girinti ve çıkıntılar varsa eğer, hatta bu girinti çıkıntı ne kadar çoksa kayıp alan adedi de bizim için o kadar fazla oluyor. Bu da eşittir hasta mekan demektir. Örneğin güneybatı alanı kayıp bir alanda yaşayan bir ev, aile veya öyle bir eve geçen insanlarda mutlaka Leyla ile Mecnun dahi olsa çift evlilik mutlaka zarar görüyor. Bu bir. İkincisi, doğu eğer kayıpsa, Feng Shui açısından problemli bir mekansa o evde sürekli kol, bacak, eklem ağrıları görülür. Doktorlara gidilir ama bir türlü doğru tedavi veya doğru teşhis konulamaz. Veya derler ki tıbbi olarak bir veri yok elimizde, hani bir neden bulunamıyor ama insanlar kol bacak ağrısından kıvranabiliyor. Kuzeydoğu örneğin eğitim hayatımızı yöneten bir alandır. Böyle bir alan, bu alan eğer kayıpsa ve böyle bir aile evde yaşayan ailelerin çocuklarında akademik başarı hak getiren. Daha somut hale getirirsek. Mesela
Mesela yani yönlerin dışında hasta ev deyince ilk bakışta neler bakışta dikkatinizi çekiyor? Sizlerin kapının karşısında ilk etapta bir tuvalet banyo varsa bu hasta bir mekandır. Giriş kapısının karşısında. Giriş kapısının Peki. karşısında. Eğer öyle bir tuvalet banyo konumu, yani merkeze denk gelen bir konumdaysa tuvalet banyolar, o evde sürekli bir koşturmaca ve telaş olur. Eve girişiniz mutlaka böyle bir anahtarı takayım da kendime bir banyoya atayım telaşı yaşatılır. Eğer giriş kapısından direkt mutfağı görüyorsanız kilo problemleri çok olur o evde. Vallahi benim kapıyı açınca direkt mutfak gözüküyor. Size gelen de misafiriniz de Ferda Hanım ne hazırlayacak, ne ikram edecek, ne yiyeceğizi düşünür. Eve gelen herkes, sizin aile bireyleri dahil, sizin hatırınızı sormadan önce ne var yemekte denir. Bunlar tabii eğlenceli, basit taraflar ama çok ciddi problemler de olabiliyor. Hasta evleri çözen biri var ama şükür ki. Kaç tane evin hastalıklı haline giderdiniz Zeynep Hanım? Yani Tutuyor musunuz bunun bir 10.000'i istatistiğini? geçmiş dediler 10.000. ekip. Ben yaklaşık 20 yıla yakın sahadayım. Kendi hayatımı çözümleyerek başladım. Şimdi Feng Shui'yi şöyle kırıntılarla anlatanlar var ama kırıntıyla karın doymaz. Feng Shui'de böyle kırıntılarla, kulaktan dolma bilgilerle anlatılacak bir felsefe Bütüne değil. bakmak lazım. Bütüne bakmak lazım. Burada saha tecrübesi korkunç önemli. En başta kendi hayatımı dönüştürmüş bir insan olarak bunun altını çizerek, sağlık benim en hassas olduğum konudur. O anlamda da elimden geldiğince herkese faydalı olmaya çalışıyorum. Objelere bakar mısınız hemen mesela bir eve Hemen. girer girmez? Kırmızı çizgi objeler size göre ne? Evlerde ne olmaz? Mesela dün en yakın örnekten bahsedeyim. Dün son danışmanlık ziyaretimizde sazan balığının bereket sembolü olarak herkes biliyor ama ben her zaman şunun altını çizerim. Form, model, renk, doku, küpede, yüzükte, eşyada, Çok bunlar önemli. çok önemli. İflasa giden bir süreçte ev sahipleri kapıyı açar açmaz bana oradan göz Sazan kırptı. balığı size baktı. Sazan balığı bana baktı. Burada sizin izleyicileriniz de, benim takipçilerime de önemli bir not olsun. Sazan balığının burada lekeler vardır, benekler vardır. Tek bir benekli, siyah benekli sazan balığı iş hayatında çok ciddi problemler getirir. Şunu demek istiyorum. Her bereket sembolü diye gördüğünüz veya duyduğunuz şey aslında bazen çok sizi yıkıma götürebilen yanlış formda olabiliyor. Fil mesela bereket sembolü müdür Tabii, evde? filin Fil konulabilir değil mi? Evet, kullanabiliriz. Güzel. Çok rahat kullanabilirsiniz. Onun Feng Shui'deki karşılığı, biz şeye de çok dikkat ederiz. Hortumunun yukarı oluşu, hortumunun aşağıda oluşu, ayağının birinin havada olması bizim için bir sürü anlamı vardır ve ona göre, ihtiyaca göre kullandırırız. Sizlerin rahatlıkla kullanabileceğiniz bir sembol, sadece pencereye baksın hortumu, buna dikkat edin. Bir de büyük bir obje ise baskı yaratabilir. Ayaklarını pencereye doğru yöneltin. Çevirin. Evet, oturan kişilere doğru direkt bakmasın. Baskı altında hisseder insanlar. Neler neler öğreneceğiz daha. Evde hayat ağacı sembolünü de pek uygun bulmuyorsunuz. Bulmuyorum, çünkü piyasada o kadar çok yanlış hayat ağacı formu var ki çok yanlış formlar da var. Feng Shui'de asıl olan dengedir. Şimdi piyasada benim gördüklerim veya danışmanlık ziyaretinde gördüğüm formlar genelde, hatta takılarda dal formu, Evet. kuru dal formu olan var, köklerinin göründüğü var. Şimdi kökleri gördüğünüzde siz bir de kuru dallı gösterirseniz, bu da evlilik alanına denk gelirse geçmiş olsun. Zaten Güneybatı evlilik alanında ağaç toprak enerjisini tüketen bir döngüdedir. Biz orada topraklanmaya önem veririz. Böyle birçok vakamız oldu mesela. Ben o yüzden paylaşım ihtiyacı duydum. Şimdi gittiğim evlerde gördüğüm şeyleri de sizlere
takipçilerime aktarıyorum ki biraz yanlışları düzeltelim. Hayat ağacı formunun Yahudilikte kullanılan kutsal bir ağaçta çok karıştığı formlar var. Şimdi kaş yapayım derken göz de çıkarabiliyor insanlar. En iyisi hiç kullanmayın. Yaşam çiçeğinde de aynı şey. Doğru form çok önemlidir. Hayat ağacını kuzeye de koyduğunuzda, örneğin atıyorum çok gösterişli de olsa, kuzeyde bir ağaç formu mutlaka iş hayatınızda size problem çeker. Burada illa ben böyle hani yine de bir kullanma çabasına giren insanlar da var. Onları da anlıyorum. Ama şunu en azından tavsiye edeyim onlara. Yeşil dalları olan, çiçekli dalları olan ve kök görünmeyen formları kullansınlar. Yemek alanlarında asla kullanmasınlar. Yemek alanında toprak enerjisini isteriz. Yemek alanında çok fazla ağaç ve özellikle hayat ağacı kadar güçlü bir form o masada çok huzur getirmez. O masada yemeklerde mutlaka bir gerginliğe sebep olur. Bu kadar. Anka kuşuna çok şaşırdım ama. Şimdi Evet. küllerinden yeniden doğan bir kuş. Hani benim kafamda olumlu bir etkisi var ama siz diyorsunuz ki evde anka kuşu da olmaz. Asla. Niye? Kullanan da yüzü gülen hiç kimseyi de görmedim. Görmediniz mi? 15 yıldır anka kuşunu yaklaşık önermiyorum insanlara. Feng Shui'de de çok güçlü bir semboldür ama kullanımı çok ciddi ustalık gerektirir. Anka kuşu evet küllerinden doğan bir kuştur. Niye kül olayım, niye bir daha doğuyum, Niye yanayım? niye yanayım ve ciddi yakar yani. Ya kanırta kanırta sizin canınızı yakar. Onu tek bir sembolle ustalıkla kullanmak gerekir. Dövme olarak asla kullanmasınlar, takı olarak asla kullanmasınlar. Çok ciddi hikayeler var. Buyurun sizin izleyicilerinize bir dipnot vereyim. Anka kuşunu çok büyük formda kullanıp dövme olarak sildiremeyenler yanına mutlaka bebek ejderha figürünü yaptırsınlar, eklesinler. Çünkü onlar birbirlerini kontrol altında tutan ve birbirini destekleyen, öpüştüklerinde ciddi şans patlaması yaratan formlardır. Ama tek başına Anka'yı asla önermiyorum. Ya önerdiğiniz bir şey söyleyin. Evde ya da üzerimizde. Ya bu mutlaka olsun ne? Kral tacı görüyorum. Taç, Yıldız, yonca, yonca, takılarda Tabii. evet güzel. Yaprak formları, bu yıl özellikle çiçek formları, Güzel. zümrüt taşlar, damla taşı da çok önermesinler. Çok emin olmadıkları takdirde ben bazen önerdiğim ürünlerde olabiliyor ama biz onu özellikle bilinçle seçiyoruz. Damla formundan onlar biraz uzak dursunlar. Çiçek formları, yaprak formları, yıldız, özelse... aklıma geldi. Çocuk sahibi olmak isteyenler, jinekolojik problemler yaşayanlar, düşük tehlikesi sürekli yaşayanlar veya öyle bir risk taşıyanlar mutlaka karpuz formunu doğum olana kadar taşısınlar. Allah Allah. Karpuz bu senede çok moda. Karpuz kolyeler var, karpuz dilimleri var. Bu o çocuğun sağlam bir hamilelik geçirmeyi de sağlar. Çok da güçlü bir semboldür. Ananas formu, şans, para, özellikle çalışanlar mutlaka birer ananas kolye ucu taşısınlar. Yapacağız bunların hepsini. Yapalım. Zeynep Hanımcığım tabii evdeki üzerimize taşıyacağımız objeler konuş bitmez ama en azından en önemli olanları sizden hem olumlu hem olumsuz anlamda aldık. Şimdi şu duyurusunu yaptığımız şeylerden bir tanesine bir girelim. Dediniz Hangisi? ki size özel 3 rakam çıkardım dediniz. Tamam. O öyle bir 3 rakam ki diyor hem iş başarısı getirir hem birikim şansı yakalarsınız. Onlar hangileri? Evet. Ona gelmeden önce 7 rakamını asla önermiyorum. Ya Yine şu de herkesin altını çizelim. dilindeki Evet, 7'yi siz uygun bulmuyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi 7 skandal rakamıdır. 7'yi sık sık kullanan kişiler yaşamına hırsızlık, aldatılma, yanlış insanlar çekerler hayatlarına. Skandalı, davaları, anlaşmazlıkları tetikleyen bir rakamdır. 8 rakamı kullansınlar. Mesela 5'i de çok önermem.
Tamam. Beşi de. Bu Tamam. da çok 5 yok, 7 yok, 8 7 var. yok. Şimdi 5'in Feng Shui'deki karşılığı olmayacak manasına gelir. Siz şimdi 5-5 bir de yanına 2 koyuyorlar. 5-2-0 Feng Shui'deki karşılığından bahsediyorum ben. İsteyen tabii ki kullansın. Ama ben açıkladığım şekilde yine kullanmaya devam ederlerse tabii ki onların kendi tercihleri olacak. 5'in anlamı olmayacak demektir. 2 ile de birlikte kullandığınızda 2'nin karşılığı da kolaydır. Kolay olmayacak. Ne niyetle yapıyorsanız kolay olmayacak. Bunu niye yaşamınıza çekesiniz Allah aşkına? 7 skandal. Yani aile içinde hiç olmayacak bir kavga da skandaldır. Skandal bir şeydir o aile için. 7 ve 5'ten uzak durun. dursunlar. Ne kullansınlar, gelirim oraya. Çalışanlar mutlaka 3-2-8'i birlikte kullansınlar. Yani 328. Bu kolay bir şekilde terfi ve başarıyı tetikleyen bir rakamdır. Bu Tamam, size özel. güzel. Evet. Tamam. 3, 2, 8. Evet, birikimlerini büyütmek isteyenler, kazancını büyütmek isteyenler, maddi fırsat çekmek isteyenler de 1, 3, 6, 8 birlikte kullanacaklar. Yani 1368. Bunu şifre olarak kullanabilirsiniz. Sesletebilir miyiz mesela Olur. içimizden? Tabii ki kendi kendinize bu 4 rakamı veya 3 rakamı araya birkaç saniye koyarak zihne ve o 1368. Biraz bekleyin. 1368. Yani birlikte söylendiğiniz o birlikteliği vermeniz gerekiyor. Yine diğeri için de aynı şekilde. Bu 2 rakamı kullansınlar kısa sürede, bana teşekkür mesajlarını da ama atsınlar. 7, 7, 7 yok. 5, 2, 0 yok. 3, 2, 8 var. 1, 3, 6, 8 var. Kesinlikle. Zeynep Akçay tavsiyesidir diye de ben altına mührü bir vurayım Zeynep Teşekkür Hanımcığım. ederim. Peki o zaman şimdi bu nazar enerjisine baktığımızda Zeynep Hanımcığım, şimdi her şeye de nazar diyemeyiz. İşte bazen kazaen gerçekten bir şey oluyor. İstemsiz gelişen durumlarda yaşayabiliyoruz. Ama o nazar olduğunu da buram buram hissettiğimiz durumlar oluyor. Bir insan nazara uğradığını nereden anlar? Onun nazar Ağırlık olduğunu. çöker. En basit şeyi bizim halk kültürümüzde de bir baş ağrısı ve elinizi kolunuzu kaldırama. Esnersiniz. Evet. Çeneniz koparcasına esnersiniz. Gözlerinizden yaş gelir. Bu tarz insanlarla birlikteyken asla sizinle benim gibi bir kalp kalbe durmasınlar. Ben mesela herkesle bu şekilde oturmam. Mutlaka bir dönerim. Yan mı dönersiniz? Evet, kalp kalbe veremezsiniz. Emin olmadığınız kişilerle veya o tarz endişe duyduğunuz nefsi ağır olan kişilerle karşı karşıya asla kalp kalbe vermeyin. Beslenmenize mutfağınızda chia tohumunu mutlaka ilave edin. Tamam. Chia tohumlu şeyler nazar dedikoduyla da büyür. Doğru. Dedikodu hasetliktir, dedikodu yapmak. Ferda'nın elbisesi çok güzeldi. Nereden aldı ki acaba? O da bir nefistir. Size söylemez ama içimde arar onu, bulur. Bu bir enerjidir, bu bir hasetliktir. Ama iyi niyetli olan bir insan der ki bayıldım, ne kadar yakışmış. Güle güle giy, nereden aldın? Bu iyi niyettir. Chia tohumu dedikodunuzu engeller. Evde bulunduralım. Bulundurun, yiyin, tüketin. Çok da sağlıklıdır. Zaten beslenme Evet, neredeyse önermeyen yok. beslenme uzmanları tavsiye ediyor. Bununla birlikte nazardan korunmak için yine size özel akasya zamkı, akasya reçinesi denir. Akasya gamı dedikleri mi? O gamı sıvı halindedir. Bizim Tamam. kullanacağımız reçine halindedir. Tamam. Bunları evde girişe yakın bir yerde şöyle dresuar üzerine vesaire konumlandırabilirsiniz. Nereden bulacağız Zeynep Hanım? Aktarlarda var. Var. Aktarlarda var. Doğru ürün aldığınıza da emin olun ne olur. Akasya zamkını üzerinizde de taşıyabilirsiniz. Mesela aklıma gelmişken Hadi söyleyin ne hadi geliyor? söyleyeyim. Meşe palamudu taşısınlar kadınlar. Daha genç görünmeyi sağlar kadınlarda. Bu bir tılsımdır ve muskadır.
kadını daha zinde, daha genç gösterir ve tutmaya yardımcı. Çantaya falan mı koyacağız? Benim hadi söyleyeyim size, benim şu an iç çamaşırımda bir Allah yerde. Allah, bir küçük parçası o zaman. Küçücük zaten, Hı hı. minik. Bunu hazır olarak da satılıyor, alabilirsiniz. Doğal olarak toplanmış, boyanmışları da var. Ama çok ağaçların dibinde oluyor, şöyle minicik. Şöyle bir çamaşırınıza iliştirin. Alışıyorsunuz da zaten, hiç rahatsız da Ne etmez. işe yarıyor, bir daha söyleyin. Kadını genç zinde tutar ve genç görünmenizi, algılanmanızı sağlar. Meşe palamunu topluyoruz. Nereden bulursak Tamam. iliştiriyoruz içimize. Nazara dönerim şimdi. Benim sürekli aklıma bir şey geliyor. O akasya zamkını reçinesini banyolarda da kullansınlar. Yine isteyenler kese vesaire çantada böyle olumsuz Hı hı, ortamlara hı hı. gittiklerinde üzerlerine alsınlar. Küçük bir parça. Kaynayan suda erittiğinizde o böyle erir hemen. Banyo sonrası da kullanırsanız hiç ağırlık ve nazar almazsınız. Mükemmel. Eskiler derdi ki hep anneanneler, babaanneler özellikle banyo ve tuvaletlere girerken mutlaka besmelenizi çekin girin Kesinlikle. derlerdi Zeynep Hanımcığım. Evet. Sizin uzmanlık alanınızda bunun bir karşılığı var Çok mı? var. Feng Shui'nin spiritüel alanında bizim halk kültürü, zaten benim mesleğimi sevme amacım, yani böyle hakikaten aşığım işime. Halk kültürümüzle o kadar özdeşleşen tarafları var ki aslında bu herkesin, bütün dünyanın uygulaması gereken doğayla uyumu sağlayan bir felsefe. Biz zaten insanoğlu ne zaman ki doğayla, dengeyle uyumunu kaybetti, yuvarlanmalar başladı maalesef Kesinlikle. ki daha da bir kar topu gibi büyümez inşallah. Şimdi burada evet çok önemli şeyler var. Sadece tuvalet, banyo değil. Dışarıda tuvalet ihtiyacı değil. Gittiğiniz tatillerden, denizlerden, derelerden, volkanik tatillerden aldığınız o taşlar vesaire. 6 ay önce Hawaii'de tatile gidip gelen bir danışanım oradan volkanik bir kaya almış. Geldi ve gelir gelmez bir hafta sonra çok ciddi bir sağlık sorunuyla mücadeleye başladı. Tam bir hafta çekti. Gittiğiniz yerden ne getirdiğinize Hiçbir şey dikkat edin. almayın. Almayın. Alıyorsanız karşılığında mutlaka bir şeyi bırakın. Ben pikniğe dahi gittiğimde, ki çok severim, mutlaka bir meyve çekirdeği yanıma alırım. Ola ki çocuklar vesaire birimiz bir şey beğendik ve aldılar benden habersiz, şunu hemen doğaya teşekkür edip onu bir ağaç dibine Magnet falan atarım. alırız mesela, hatıralık eşya. Onları da mı Şimdi sakıncalı belli buluyorsunuz? yerler var, onları söyleyip insanları tedirgin etmek istemiyorum. Almasalar hani en azından forma, materyale, böyle çok sembolik şeylere gitmesinler, gitmesin elleri. Dağlardan, bayırlardan bir şeyler almasınlar, çiçekler, bitkiler almasınlar. Alıyorlarsa dahi şimdi şöyle bir çok kökünü aldım, yarısı orada durduysa o evinize getirdiğiniz çok ciddi bir kalp kırıklığı yaratır size. Oradaki ailesinden ayırdınız, kopardınız onları. Onun kalbi kırıldığı için o da sizin kalbinizi kırıyor. Bu bir karmadır. Etkiye tepkidir. O yüzden illaki alacaksanız, ki tavsiye etmiyorum, olanca kökünü birlikte alın. Aldıktan sonra da mutlaka oraya, oranın yerel ruhlarına, sahiplerine, burada bile buranın sahibi ruhlar var, görmüyoruz biz. Her yerde mevcut bunlar. Önemli olan hem haylazına denk gelmemek veya bir şey, onu rahatsız edecek bir şey yapmamak. Çok net anladık. Evet. Tam da yaz ayındayız, tatil dönemi. Sıklıkla da seyahat ediyor insanlar. Evet. Var mı böyle başka öneriniz Var. seyahat açısından? Sarı sabır alsınlar yanlarına mutlaka. Sarı sabır nedir diye soracaklara. Aloe vera'nın kurutulmuş halidir. Evet. Bu sizi her türlü görünmeyen varlıktan veya göründüğü gibi olmayan varlıklardan, canlılardan da korur sizi. Öbek öbek kedilerin olduğu yerlerde çok dikkatli olsunlar. Orada mutlaka farklı bir şey var. Bakın 3-4 tane kedi demiyorum. Öbek öbek kafanızın her yeri. Çünkü onlar bir şeyin avcısıdır. Onlar bizim göremediklerimizi görebildikleri için. Onlar o bir şeyleri avlamak için öyle toplanırlar, birikirler.
O sabır taşını valizlerine koysunlar, yanlarında taşısınlar, çantalarında bulundursunlar. Tatili gitmeden önce veya döndükten sonra, hatta ben ikisinde de yaparım, hem gitmeden önce hem döndükten sonra 40 kilit otu vardır. Onun tütsüsünü yapsınlar evde. Tüm aile bireyleri de evde olsun. O tütsü dumanı onlara da nüfuz etsin. Sarı sabır mutlaka çanta ve valizlerde mutlaka bulunsun derim ben. Mükemmel bilgilerdi. Aloe vera'nın bitkisini de evde bulunduralım mı? Benim sevdiğim mesela bir Evet, bitkidir. evet. İçi de Şans faydalıdır. sembolüdür. Şunu da hatırladım. Çok özür dilerim. Yine yanlarına aloe vera hidrosolü veya kaktüs suyu. O da bazı varlıkları iten bir şeydir, frekanstadır. Onları da tatil boyunca, zaten cilde çok faydalı Evet. ürünlerdir. Ellerine, yüzlerine, ciltlerine Ama evde de kullansınlar. bulunmasını tavsiye Evde de ettiğiniz bulunabilir, bitkiler. evet. Ama onların böyle çok dikenli olanları vardır. İçeride istemem onları. Balkon, pencere önü, dışarıyla teması olması gereken yerlerde konumlansın. Bu ara moda saksılar var. Evet. Böyle insan yüzü, silüeti gibi figürler. Bir baktım paylaşmış Zeynep Hanım. Diyor Evet. ki evde o saksılar olmaz diyor. Olmaz, evet. Çünkü bir insan formunun bölüyorsunuz. Biz bölünen parçalı şeyleri asla önermiyoruz. Çünkü o yaşama o frekansı çekiyor. Şimdi o saksıların olduğu alanlarda genelde mutlaka başla ilgili sağlık problemleri oluyor. Bir de bazen onların içine kuru çiçekler aranjmanları konuluyor. Çok çok sakıncalı. Asla yapmasınlar. Normal anam babam usulü güzel vazolarımız var, formlar var. Doğru. Yani her yeni moda olan şeyi bir sorgulayalım. Ya o bir heykelse mesela, sanat eseri ise ne yapacağız? Bütün genelde zaten şeydir. Bütün değil, mesela bütündür. sadece. Bütünü kullanabilirsiniz. Sadece kafa Ama üzgün formları asla asla bulundurmayın. evde. Aa. Şimdi o saksıların genelde zaten ya gözleri kapalı oluyor. Kadın, o evdeki o saksıyı kullanan kadın gözüne perde inmesini temsil eder. Etrafındaki hiçbir şeyi görmez. Bir şey daha öğrendik. Efendim bunun da üstüne hemen bir başka soruyla devam edelim. Şimdi Zeynep Hanımcığım, mesela aldatma olan evlerde en bariz, en belirgin En belirgin şeyi söyleyeyim Ne? size. Yatak odasındaki aynadır. Bu hiç şaşmadı ve şaşmaz. Mümkün değil. Yani yok diyen kendini kandırmasın. Yani yatak odanızda ayna bulunduruyorsanız, yatağınızı yansıtıyorsa geçmiş olsun. Mesela evlenmiş, mutlu olmak amacıyla bir araya gelmiş iki insan o evde hiç huzurlu olamadıysa, aldatmanın dışında, o evin ne problemi vardır? Güneybatı kayıptır. Güneybatı kayıp olan evlerde bu dediğiniz üzücü hikayeler Evet. çok oluyor. Gerçekten çok büyük aşkla evleniyorlar. Benim de çok öyle bakan var. Çok büyük aşklarla evleniyorlar. Ama Güneybatı kayıp bir evde o Güneybatı ilişkiyi kayıptan mesela sürdüremiyorlar. izleyicimiz ne anlamalı? Ne anlayacak? Feng Shui'nin yaşam gayeleri vardır. O yaşam gayelerine denk gelen alanlar mekan planı dahilinde değilse, o yaşam gayesinin karşılığında hayatınıza sorunlar çeker. Bırakın Güneybatı'yı vesaireyi. Şunu da yapmasınlar. Yatak odalarında tek bir koltuk, tek bir sandalye. Şimdi her şey Allah'tan, ama Allah bir de bize, Feng Shui'de de bu böyledir. Yeryüzü şansı, yer şansı, yeryüzü şansı, gökyüzü şansı, araya da insanı koyar. Şimdi biz buradaki şansa müdahale edemeyiz, kaderi değiştiremeyiz. Ama Rabbim bize, Allah yeryüzünde kendi şansımızı oluşturacak idrakı vermiştir. Bu idrakı doğru kullanabilmeliyiz. Bu idrakı kullanabilmenin en önemli yollarından biri de bu felsefedir. Şimdi Evlerinizi ona göre dizayn edin. Bilmiyorsanız da bir profesyonelden yardım alın. kesinlikle. Yatak odalarında tek komodinli odalar gördüm ben. Bir taraf boş. Şimdi siz orada bir tarafı, kendi tarafınızda. Vallahi benimki öyle. Şimdi erkeğe hiçbir sorumluluk vermiyorsunuz. Alan dar, ne yapalım? Sonra erkek hakkında da şikayetçi oluyorsunuz. Ama kendinizi orada desteklemişsiniz. Adam orada zayıf. Denge.
komodin kullanacaksanız 2 tane olsun. Çift. Evet. Hemen Kullanmayacaksanız ikisini de kaldırın. Yani. bir tane Ha. komodin alıyorum Tek yeni. başına tamam. Ben bir bakayım odaya. Tek başına kadın bibloları koymayın yatak odanıza. Çift biblolar kullanın. Çoluğunun çocuğunun yatak odasında aile fotoğrafları, akraba fotoğrafları. Ne işi var yatak odası? Yatak odası size ve eşinize özel alandır. Evinizin diğer alanlarında sergileyin. Elbette ki çocuğunuzda sevdiğinizi, annenizin, babanızın, eşinizin. Ama yatak odası Ama hayır. yatak odası Kendi hayır. fotoğraflarını koyabilirler Kendi mi? tek fotoğrafını da koyamaz. Eşiyle fotoğrafını koyacak birliktelik isteyen. Ben boşanmak istiyorum, ayrılık istiyorum vesaire diyenler de buradan kendilerine bir şey çıkarsın. Tek başına Tek fotoğraf fotoğraf koyabilir. Renkler mesela etkiliyor mu evin enerjisini? Tabii. İşte koltuğun rengi olabilir. Mobilyada seçilen ahşabın rengi olabilir. Evlerimizde bize gökyüzü şansını en çok veren şey tavanlarımızdır. Yani Koyu renk asla kullanmasın. tamam. Siyah tavanlardan uzak. Bu siyah tavanlar, koyu renkli tavanlar başınızın üstündeki siyah kara bulutları temsil eder. O kara bulutlar da bir takım sorunlarla uğraşmanıza neden olur. Duvarlarınızda çok yank renkler kullanmayın. Ev huzur ve istikrarın olması gereken, sizi beslemesi gereken bir alandır. Evde çok aşırı yank ortamlar sağlamayın. Yani çok canlı renkleri yığmayın eve. Çok fazla dengesiz bir şekilde kahverengiler, yeşiller, ağaç mobilyalar evde sürekli bir gerginliğe, kavgaya, anlaşmazlığa sebep olur. Relax, istikrar çekecek renkler, ekrular, vanilyalar, açık toprak renkleri. Ama bunlarla birlikte yine biz ateş isteriz. Nasıl isteriz? Küçük dokunuşlar. Kırmızı güzel kadife koltuklar, ipek koltuklar. Bunlar hem enerji temizler hem kadını güçlendiren materyallerdir. Komodinde başarısız olduk ama kırmızı emenciğimin bana aldığı bir kase var. Mesela o benim Şahane. sehpamın üstünde Ne duruyor. kadar güzel. Güzel, tamam. O en azından oradan yakaladık. Tabii. Renklerden devam edecek olursak bir de şey modası var Zeynep Hanımcığım. Çok görüyorum evlerde. Duvarın bir tanesi başka bir renk oluyor. Artık ne isterse Odak insanlar. noktası yakalıyorlar. Hı. Şimdi mimari tasarım zevke hitap eden bir şeydir. Ama mimari tasarımın Feng Shui ile birleştirdiklerinde yaşamlarında müthiş farklılıklar yaratır. Mimarlar o anlamda beni çok sevmezler. Çünkü hep kusura bakmasınlar müdahale ederim. Çünkü onlar zevkle tasarım yapıyorlar. Zevki ortaya koyuyorlar. Trendleri ortaya koyuyorlar. Ama bizim çalışmamızda da biz Ferda'nın kariyerini düşünüyoruz. Tamam orada çok güzel bir kırmızı çiçekli tablo olur ama Ferda'nın orada kariyer alanına geliyorsa o kırmızı değil beyaz çiçekli olmalı. Hani o anlamda tasarımlara müdahale ediyoruz. Renkler Tek mesela duvar başka odak bir renk. duvar işte nereye denk geldiği çok önemli. Doğru. Hangi duvarı Hangi yaptınız? duvara? Hangi rengi Aynen. kullandınız? Salonun dediğim gibi kuzeyinde bir kırmızı duvar veya yeşil duvar iş hayatında problem getirir. Yine kuzeyde bir taş duvar, seramik tuğla duvarı yine iş sıkıntılarınızı doğurur. Çok yolunda giden işin toprağa, suya çamur koyarsınız, toprak koyarsınız, set örersiniz. Bu da ne demek? İş hayatında bir tıkanmaya gidiyorsunuz. Size hemen hissettirir kendini. Feng Shui böyle bir şey. Şu bardağı şuradan şuraya alın anında enerji değişir. Burada karamsarsınızdır. Orada bir canlanma gelir. Ne oldu bana falan dersiniz. Enerji bu kadar görünmeyen ama gerçek bir olgu. Tablo deyince şimdi bunu da bilinçsizce galiba evlerimizde yapıyoruz. Kim Ne bilir yaptık ne yine? yazmışlar. Yani o tablolar olmaz evde dedikleriniz var mı? Evlilerde tek kadın tabloları asla istemiyorum. Sadece yatak odası değil. Veya tek başına yalnız bir ıssız bir yerde bir erkek silüeti. Evliler asla veya tek yalnız yaşayanlar bu tarz görselleri evlerine sokmasın. Üzgün ifadeli, üzgün suratlar.
şiddet öğeleri, kılıçlar, Hmm. savaş tasvirleri, yaşama ciddi savaş çeker. O zaman böyle manzara falan tabloları daha mı güzel olur tabii, acaba? Tabii benim eskiden çocukken evimizde göl tabloları vardı. Böyle izler dalardım, bakardım. Şimdi moda, yarısı suratın farklı, bir tarafı farklı, değişik materyaller kullanılıyor. Çok ilginç, ne derler, modern veya geometrik formları asla kullanmasınlar. Şöyle bakıldığında meyve tabloları yemek alanında kullanabilirler. Hem bolluk bereket çeker, hem aile birlik beraberliğini büyütür, uyumu büyütür. Mutfağı ne bereketlendirir? Buzdolapları böyle dolsun taşsın Zeynep Hanımcığım. Mutfak, eğer alan varsa dolap üzerine bir kasede pirinç konumlandırsınlar. Mutfaklarda taze kekikler, saksılarda minik. Çok iyi. Yapay da olur mutlaka. Benim mutfağımda yapay, çok güneş almıyor çünkü. Yapay fesleğenler dalları, yapay minik minyatür mandalina ağaçları, büyük mutfaklarda canlılarını koysunlar, şahane olur. Kumkat ağaçları, meyve kaseleri, ocak iki yanında portakal, limon, elma veya yapay şimşir. O bereket ocak, çünkü maddiyatımızı hem aile kazancını da yöneten alandır. Ocaklarımız pırıl pırıl olsun, ocak düğmeleri çalışır olsun, bozuk tıkalı gaz düğmesi asla olmasın. Her gün yemek yapın. Her gün mutlaka ocakta bir şey kaynasın. Çayınız kaynasın, yumurtanızı koyun kaynatın, pilavınızı, yemeğinizi yapın. Ocakta Burada da başarısız olduk. gaz düğmeleri ne kadar devir daim yaparsa, çalışırsa bereket, şans da o derece artar. Bir de giriş kapısına. Mesela ne asarsınız siz? Bir şey asılmalı mı daha doğrusu? Tabii. Giriş kapılarına genelde iç kısma çim parası öneririm. Hatta bu geçen paylaştım, yeni bir ritüelde o. Her ev, herkes yapabilir. 3 tane çim parası, bizim sembolik Feng Shui paraları vardır. Üçlü bulabilirlerse en güzeli 9'ludur. İç tarafı ama. Evet, iç kapımın, siz dışarıdasınız, ben kapımı açacağım. Kapımın üst kısmı. Dışarıya bir şey asılır mı? Dışarıya kapı meyve sembolleri ve şanslı çiçek sembolleri olabilir. O da örneğin kuzeyde ise beyaz orkide dallarıyla, beyaz menekşelerle süslü bir kapı çelengi çok iyi olur. Kuzeybatıdaysa Yasemin dallarından bir saksı mutlaka koydururum. Dostlukla insanlar içeri girsin diye, eve girsin diye. Kuzeydoğudaysa turuncu portakallar, elmalarla süslü güzel bir meyve ağacı maddi şansı ikiye katlar. Alana göre meyve çiçek sembollerini seçebilirler. Ya soracak, konuşacak daha çok şey var ama vaktimizin de sonuna geldik. Tamam. Bu ne demek oluyor? Biz yine yakın zamanda Zeynep Akçay'ı bekleriz demek oluyor. İnşallah. Zevkle. Zeynep Hanımcığım çok teşekkür ederiz. Harika bilgiler edindik yine. Ayaklarınıza sağlık, sizi seviyoruz. Sağlık. Ben de sizleri çok seviyorum. Sağ olun. Efendim izlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.